Ben Ercan Ekmekçioğlu. Uzmanlık alanım makroekonomi. 2016'da sıkıntılar söz konusu oldu çalıştığım kurumla alakalı. 2017'nin başları itibariyle Almanya'ya gelmiş oldum. Yoksa sen üfürükten profesör müsün dediler. Geldiğimde sadece burada bir bavulum vardı. Bakın biz güneşli havada gittik oraya. Cama ulaştığımda öylesine bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı ki. Almanya Stuttgart'tan herkese merhaba. Bugünkü tutunanlarda Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu ile beraberiz. Hocam merhaba. Merhabalar Ahmet Bey. Hocam akademisyenlikten şimdilerde girişimcilik ve iş adamlığına hızlı bir geçişiniz olmuş. Bunun hikayesini dinleyeceğiz. Fakat öncelikle sizi bir tanımak istiyoruz. Ben Ercan Ekmekçioğlu. 69 kuşağının son temsilcisi diyebiliriz. Farklı dünyanın değişik coğrafyalarında hayatının izleri bulunmuş bir kişiyim. Tabii bunun çok cüzi bir kısmı Türkiye'de geçti. Çocukluğumun bir kısmı da yine yurt dışındaydı. Üniversite mezuniyetinden sonra da yaklaşık bir 22 seneyi bulacak bir süre boyunca Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya genelinde böyle bir hayat hikayemiz oldu. Uzmanlık alanım makroekonomi. Aslında tam da makroekonomi, politik ekonomi diye geçiyor. Mevlana Üniversitesi'ydi. Uluslararası Ticaret kurulunca, bölüm olarak kurulunca oraya ben Uluslararası Ticaret öğretim üyesi olarak geçmiş oldum. Bölüm başkanlığı, belki hemen arkasından İşletme Fakültesi dekanlığı, hemen sonrasında bir rektör yardımcılığı süreci devam etmiş oldum. Dış görevim vardı. Türkiye'nin Biyogüvenlik Üst Kurulu var. Bu Biyogüvenlik Üst Kurulu'nun da ekonomi komitesinin üyelerinden birisiydim. Yani Türkiye'deki 11 akademisyeninden birisiydim. Ve sonrasında da niyet Kanada'yken 2015'in sonu itibariyle öyle bir düşüncem vardı. Nitelikli göçmen başvurusunda bulunmuştum Kanada için. Hakim kaldı. Arkasından 2016'da sıkıntılar söz konusu oldu çalıştığım kurumla alakalı. 2017'nin başları itibariyle Almanya'ya gelmiş oldum. Almanya'ya sizin gibi gelen gerçekten çok nitelikli insanlar. Evet. Ya bu nitelikli insanlar, öncelikle onu sormuş olayım. Buraya geldikten sonra o şekilde nitelikli iş bulabiliyorlar mı? Kolay mı bu iş bulmak? Her şeye sahip olsanız dahi, piyasanın talep ettiği niteliklere sahip olsanız dahi ister istemez piyasa tecrübesini de ilaveten sizden talep ediyor işverenler veya iş çevreleri. Dolayısıyla böylesine bir tecrübe edinmeniz gerekiyor. Yani bu yadsınamaz. Tabii bu da bir zaman istiyor elbette. Yani ne kadarlık bir zaman? Asgari bir yıllık bir süreyi gerektirebiliyor. Evet, bir bavulla geldik buraya. Onu hasreten söylemem lazım. Geldiğimde sadece burada bir bavulum vardı. Beni destekleyecek veya finanse edecek bir maddi varlığım da yoktu. Sonrasında ne oldu? İşte hayata başladık. Bir tutunma süreci gerçekleşti. Tabii akademisyen olma cihetiyle ilk baktığım nokta belki akademik çevreydi, yüksek öğretimdi. Ama orada bir şeyler karşıma çıktı. Yani onu gördükten sonra piyasanın talep yoğunluğunun olduğu bir kısma doğru kendimi angaje etmeye çalıştım. Veri güvenliği uzmanlığı vardı. Buraya odaklandım. Bunu tamamladıktan sonra veri güvenliği uzmanı ve denetçisi olarak piyasaya girmiş oldum. Piyasayı tanıma adına bir Alman şirketinde şirket danışmanı olarak göreve başlamış oldum. Birçok tecrübe edindim. Kısa bir sürede olsa, bahsettiğimiz kısa bir süre, neticede bir yıllık bir süre. Sonrasında ilk şirketimizi bir ortakla kurmuş olduk. Kısa bir zaman sonrasında da karşımıza Covid sürprizi çıktı, pandemi sürprizi çıktı. Bu süreç ciddi bir süreçti. Hem iş bulma kurumunun hem vergi dairelerinin hem de muhatap diğer ilgili kurumların bu süreçle ilgili denetim süreçleri başladı. Çok şükür bu süreçlere de
başarılı bir şekilde geride bıraktık. Bu süre içerisinde tabii ortaklık durumumuz da bozulmuş oldu. Aile şirketine dönüştü şirketimiz. Bunun yanında Tochtergesellschaft dedikleri belki kardeş şirket anlamında bir başka şirketimiz daha söz konusu oldu. İş faaliyetinizi böyle bizim de tam anlayacağımız şekilde böyle en basitiyle tanımlayabilir misiniz? Bir firmanın faaliyeti genel itibariyle şey üzerine, danışmanlık üzerine. ISO standartlarının, ISO normlarının farklı farklı başlıkları var. Bu başlıklar üzerinde şirketlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Nedir o? İşte 9001 kalite yönetim sistemi, 14001 çevre güvenliği yönetim sistemi. Mesela 27001 işte bilgi güvenliği üzerindeki yönetim sistemleri. Bunlarla ilgili sistem kurulumuyla alakalı şirketlere danışmanlık yapıyoruz. İkinci dediğimiz o şirket bu danışmanlık sürecinin sonrasındaki oluşturulan çıktıların artık belgelendirme süreciyle alakalı safhaya bakan şirket. Türk gibi başladınız ama Alman gibi devam ediyor. Ama o standartlara gelmek için de haliyle zorlanmış Ahmet oldunuz Bey yani. şöyle söyleyeyim. Evet, bu nokta önemli, güzel bir noktaya temas ettiniz. Benim ikinci şirketin kurulması esnasında yaklaşık bir yıl süren bir Alman ama gerçek bir Almanla, Türk olup da Alman vatandaş olan değil, Alman, %100 Alman olan bir ortağım oldu. Yani onunla birlikte biz bu işi başladık. Başlamadan önce bakın ciddi bir ön hazırlık sürecimiz oldu. Bana şunu söyledi, dedi ki yani burada bunu yazdık ama bununla ilgili ne düşünüyorsun? Kısa vadede ne düşünüyorsun? Orta vadede ne düşünüyorsun? Uzun vadede ne düşünüyorsun? Zorlu bir süreçti. 4 ayın sonunda belki biz sözleşmelere imza atar hale geldik. İmzamızı o zaman attık ve tescilimizi yaptırdık, şirketimizi kurmuş olduk. Ayrıldığımızda en ufak bir huzursuzluğumuz olmadı, en ufak bir kavgamız, şüphemiz olmadı. Onun da şartları yazıyor zaten tüzükte. Ve hesapların aktarılması süreci içerisinde benim gördüğüm bir detay vardı. Benim beklediğim tutarın belki 3 katı bir tutar bana havale geldi. Yani inanılmaz benim için pahalı tecrübelerdir. Yani ederi yüksek tecrübelerdir. Hep öyle bir kuram vardır söylerler ya. Bilgiyle zeka bir araya gelirse para da gelir. Evet. Fakat ondan önce galiba bir cesaret de gerekiyor. Yani Böyle bir cesareti nereden buldunuz? Yani akademisyenlikten daha önce bilmiyorum iş hayatınız oldu mu? Böyle tamamen bir girişimciliğe, iş hayatına girmeyle alakalı cesareti nereden buldunuz? daha önceden ticari tecrübelerim oldu. Ama ilk defa bu kadar bir okyanusta yüzme mecburiyetinde kalmış durumdayım. Almanya özeli için söylüyorum bunu. Antalya, Aksekiliyim. Yani bizim o taraflar genel itibariyle ticaret erbabı olarak değerlendirilir, görülür. Hatta rekabete bile girerler. Kayserili'den çok daha fazla ticaret erbabıdır Aksekililer derler. Evet, dedem böyleydi, babam böyleydi. Ama babamın bir tavsiyesi vardı. Biz bunu seçtik. Seçmek de zorunda kaldık belki. Sen okumayı tercih et, ben senin tam arkandayım demişti. Bir bilgisayarın bir araba fiyatına denk olduğu zaman da çok rahatlıkla onun finansını bana gönderip bir bilgisayar sahibi yapmış insandır babam. İlk bilgisayar kullananlardan birisiydim belki Türkiye'de. 286 değil bakın konuştuğumuz marka. 80-88 belki mandallı 5 çeyreklik diski olan 3,5'luk sürücüsünü kendi paramla ilaveten taktırdığım bir bilgisayardan bahsediyorum. O belki her zaman akademik hayatımda da benim hep öncü şeyim oldu, rolüm oldu. Türkiye Kırgızistan Manas Üniversitesi'nde de çalışmış birisiyim. Burada hem akademisyenlik yaptım hem aynı zamanda bilgi işlem daire başkanlığı yaptım. Hiç istemediğim halde bana bu geldi. Bu geçmiş şeyimden karşılık yani deneyimim, tecrübemden karşılık. TürkSat gibi, işte ULAKBİM gibi, TÜBİTAK gibi bütün bu kurumlarla bizim ortak projelerimiz oldu. Orta Asya'ya taşıdığımız projelerimiz oldu. TürkSat'ın Orta Asya'da yer istasyonunun oluşturulması gibi bir şey söz konusuydu. Bunlar da çıktı ortaya. Hep bunlar işte o sözünü ettiğimiz cesaret meselesiyle söylenebilir. Akademik kimliğinizde en değerli şeyin değerini üretiyordunuz. Yani bir insanla bir öğrenci yetiştiriyordunuz. Evet. O günleri özlüyor musunuz? Hatırası çok. Yığınla öğrencim var.
Adını saymakla bitmeyecek öğrencilerim var. 25 yıl geçmiş neredeyse. O öğrenci-hoca ilişkimiz hala devam ediyor. Bu çok güzel bir şey, çok hoş bir şey. Birçoğu da dünyanın farklı farklı yerlerine de dağılmış durumdalar. Oralardan da yine iletişime geçiyorlar ve hep bunu söylüyorlar. Hocam işte şöyle, hocam böyle, bu paha biçilmez bir şey, değer. Bunun lezzeti ifade edilmez, yani öyle söyleyeyim. Bu sadece öğrenciyle de kalmıyor. Yani bu öğrencilerin ebeveynleriyle de söz konusu. Çalışma ortamında bulunduğumuz arkadaşlıklar da benzer şeyde, kıymetli değerde. Servet verseniz elde edemeyeceğiniz huzur bunlar. Övünç noktası. Ve belki cesareti kamçılayan, belki cesaretin ateşini de harlayan en önemli noktalardan birisi de bu. Ağzımızdan gayri ihtiyari bir söz çıktı. Dedik ki ya sen bizim ihtiyacımızı gör, Allah da senin ihtiyacını görür. Ve adam meğerse şeymiş, yani koyu komünistlerden birisiymiş geçmişte. Bakın biz güneşli havada gittik oraya. Cama ulaştığında öylesine bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı ki dere gibi akıyordu o arabaların önündeki yol. Yağmur suları o kadar şiddetliydi. Ömrünüzün büyük çoğunluğu yurt dışında geçmiş. Evet. Büyük coğrafyalarda görev yapmışsınız. Bu kadar böyle büyük coğrafyaların içerisinde görev yaparken unutamadığınız bir anınız oldu mu? Vardır mutlaka. Bir tanesi dinlemiş olalım en azından. Aynı zamanda doktora öğrencisiydim o zaman. Moldova'da bulunuyordum. Moldova'da ilk Türk Koleji'nin açılmasıyla alakalı bir hikayemiz var. Yaşanmış bir hikayemiz var. Hatta bugün Almanya'da bu hikayeyi yaşayan kişilerden birisi de bulunuyor. Yani teyitli diyebiliriz bu anlamda. Ben aynı zamanda hem doktora yapıyordum hem devlet üniversitesine de ders veriyordum. Komrat Devlet Üniversitesi. Üniversite rektörümüz de Moldova'nın sayılı bilinen yüzlerinden birisiydi. 72 yaşında bir rektördü. Gagavuz asıllı bir rektördü. Türk asıllı bir rektör. Dedi ki ya ben de burada unutulmaz bir şey yapmak istiyorum. Halkıma yardım etmek istiyorum. Güzel bir imza atmak istiyorum bu halkın tarihinde. Bana yardımcı olun. Ne yapabilirsiniz? O ara biz de demiştik ki ya 3 hocaydık orada, o üniversitede çalışan. Demiştik ya dünyanın değişik yerlerinde şeyler açılıyor, kolejler açılıyor. Teklif edebiliriz. Belki bir kolej de buraya açılabilir. Rektörlüğe özel çağırtırdı, özel kalemiyle. Bu bahsettiğin kolej açacak kimlerse gelsinler burada bu koleji açmaya imkan tanıyalım. Yani bir el birliğiyle bunu yapmış olalım demişti. Türkiye'den birkaç kişi geldi. Gagavuz Otonom Bölgesi'nin Komrat'ın dışındaki ikinci önemli şehirlerinden birisi olan Çadır şehrine gitmek üzere anlaşma yaptık orada, sözleştik. Ve yola çıktık 2 araçla. Valilik binasına vardık. Vali Amerika'daymış. Vali yardımcısı, 1. vali yardımcısı makama vekalet yapıyor. Rektör Bey'in de konuştuğu aslında bu vali yardımcısı, yani kendi eski öğrencilerinden birisiymiş. Tanıştık, hoş beş, o bu derken dedi buraya kolej açmaya mı geldiniz? Evet dedik, kolej açmaya geldik. Ve sonrasında adam birkaç şey söyledi. Dedi ki ya dedi burada yeterince okul var dedi yani. Bence çok bu işlerle uğraşmayın dedi yani. Ya dedim ben ya siz bize yardımcı olun. Yani buranın da ihtiyacı var. Biz görüyoruz bak Rektör Bey bize bundan bahsetti. O da bize ortak oldu sözüyle. Sonra neyse hediyelerimiz de vardı. Hediyelerimizi takdim ettik. Hediyelerin takdiminin sonrasında özellikle sigara orada onun çok ilgisini çekti. Sigarayı çıkardı. Onunla meşgulken ya biraz da dedik sizi sıkıntılı gördük. Nedir bu sıkıntınızın sebebi? Dedi ki 7 yıl boyunca dedi burada tek damla yağmur yağmadı. Evet biz de şahidiz. Gerçekten oraya gittiğimiz yaklaşık 2. seneydi. Hiç yağmur yağmadığına şahitlik ettik yani biz de. Kurak bir döneme denk gelmiştik orada. Birçok üzüm bağları ki üzüm şarapçılık sektörü çok ileridir Moldova'da. Kurumaya yüz tutmuştu. Sıkıntılıydı. Ve insanlar gelip devamlı valiliğe, makama dertlerini izah ediyorlar, dertlerini bildiriyorlar. Ve bu da bayağı can sıkıyor yani. Her gün taciz ediliyor neredeyse. Ağzımızdan gayri ihtiyari bir söz çıktı. Dedik ki
ya sen bizim ihtiyacımızı gör, Allah da senin ihtiyacını görür. Ve adam meğerse şeymiş, yani koyu komünistlerden birisiymiş geçmişte. İnançsız da birisiymiş o dönem itibariyle. Bu sözümüzü duyduktan sonra çok ciddi bir tepki gösterdi ve o kartondan bir sigarayı alıp makamın masasının önünden cama doğru gitmeye başladı. O giderken, bakın biz güneşli havada gittik oraya. Dışarısı inanılmaz kararmaya başladı. Kapkara bulutlar geldi. Cama ulaştığında öylesine bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı ki sigarasını dahi yakamadı bu insan. Ve döndü şöyle bize doğru bir baktı. Ondan sonra neredeyse koşar adımlarla bize doğru yürüdü. Hadi yürüyün gidiyoruz dedi. Biz de şaşırdık, dedik nereye gidiyoruz? Niye geldiniz siz buraya dedi. Tamam, ben size dedi okul binalarını göstereceğim. Ve biz arabaya doğru gittiğimizde dere gibi akıyordu o arabaların önündeki yol. Yağmur suları o kadar şiddetliydi ve biz o yağmurun altında bize yaklaşık 4 tane bina gösterdi bu vali yardımcısı, vekil. Bir binayı gösterdik. Hakikaten neredeyse bitmek üzere, inşası yapılmış, bitirilmiş. Yani kaba inşaatının çoğu bitmiş. Küçük inşaatları var, rütuşları falan var. Dedik biz burayı tamam verdik burayı size yani. Ve orası Moldova'nın ilk Türk koleji olarak belki üzerinden 6 ay, belki 7 ay sonrasında açılışıyla gönderine bayrak dikilmiş bir bina olarak kayda girmiş oldu. O insanın rehberlik yaptığına şahitlik ettik biz. Sıkıntılı birçok noktayı, müşkül işleri çözüme kavuşturan bir insan olarak hep yanımızda durmayı bildi bu insan. Yani bir baba gibi oldu, bir müşfik baba gibi oldu. Yağmur onun için de rahmet olmuş, sizin için de rahmet olmuş. Topyekun Evet. bir rahmet olmuş. Evet, öyle diyebiliriz. Almanya ile ilgili mesela ne anlatmak istersiniz? Şimdi Almanya'da geçtiğimiz ay başında geleceğin işvereni ödülüne adaysınız dediler. Denetleyeceğiz, bakacağız. Bunun sonrasında eğer müsait görürsek, uygun şartlar tamam el verirse size bu ödülü takdim edeceğiz. Tamam dedik, iyi. Aradan bir 3 hafta geçti. Dediler ki adaydınız, artık geleceğin işvereni olarak ödül hak ettiniz, kazandınız. Daha yeni gelmiş, yeni kurulmuş, taze, yani teri daha anında bir şirketin böyle bir ödüle namzet olması ve bunun sonrasında ödülü alması ve bu ödülü de yine Alman Ekonomi Bakanı'nın elinden alacak olmamız önemli bir şey. Yaklaşık 250 bin tirajı olan iş dünyasında bilinen bir yayının network'üne girmiş gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani bu bize güzel bir şey getirecek, ticari fırsatlar da getirecek, temsil imkanı da getirecek. Röportaj veriyorduk. O verdiğimiz röportajda bu aslında Alman gazeteciye verilecek bir şeydi, hediyeydi o röportajının sonunda. Ama eşim işte orada heyecana kapıldı, böyle bir duygulandı falan. Şey yaparken eli böyle bir suya değdi. Su değince de böyle döküldü. Burada böyle şeyler bozuldu, ritim bozuldu. Şimdi bir esnaf abinin yerinde yapıyoruz biz bunu. O da böyle bir özelliği var. Her şeye şiir yazar. Şimdi o da kalktı bu şiiri yazdı ondan sonra. Diyor ki, duyguların karıştığı bir anda ufak tefek arızalar olur. Yarın güller açınca her bir yanda anlatılacak güzel anılar olur. Buraya bir bavulla geldiniz. Bugün bakanın elinden ödül alacak kadar başarılı bir iş sahibi oldunuz. Evet. Para da kazanıyorsunuz belki. Peki bundan sonrasıyla alakalı hedefiniz ne? Kök salmak. Elbette en önemlisi kök salmak. Ciddi insan kaynağı var burada. Hedefimiz bu. Yani bu insan kaynağını bir şekilde nelerin yapılabileceğini örneğiyle göstermek. Veri güvenliği eğitimini alıyorken 25 kişinin içerisindeki tek yabancı bendim. İlk 2 gün içerisinde ağır siklet boks maçında
hırpalanmış bir boksör gibi kenarda her an havlu atmayı bekleyen birisi gibi görüyordum kendimi. Ha, yarın atabilirim, öbür gün atabilirim. Ama dedim atmayacağım ya, duracağım, ne olacak yani, canım mı alacaklar? Ve durdum ve inanılmaz, daha sonrasında 4. 5. 6. günde o mısırın patlaması gibi belki tanelerin harikulade şeylere yol açtı oradaki sebatım. Ve sonrasında işte birinci etap tamamlandı, ikinci etap başladığında, denetim kısmı başladığında eğitimin, ikinci etapta veriliyor o dönemin eğitmenine. O eğitmen de oradan bakıyor, diyor ki ya Ekmekçioğlu, siz diyor profesör müydünüz? Bakın orada ben tevazu göstermiştim. Dedim ki ya estağfurullah, tam Türk refleksi yaptım aslında. Ya estağfurullah falan. Oradaki ahbap olduğumuz insanlar, ki her birisi avukat veya işte bir firmanın yönetim kısmında kişiler, dediler ki ya yoksa sen üfürükten profesör müsün dediler. Yani böyle tevazu göstermenin şeyi bu burada. Toplumlar arası kültür farklılıkları bunlar. Algılayamadığımız şey gerçeklik bu belki. Dedim hayır öyle değil yani, onun için öyle yapmıyorum dedim. Yani bu böyle işte anlatamadım dedi. O zaman niye öyle duruyorsun? Yani ya profesörsün ya değilsin. Ben burada cesaretle kendimi, kendi etiketimle temsil edebilirim. Ve saygı duyuyor insanlar. Özellikle bu dönemde Avrupa'ya gelmiş olan veya işte zorunlulukla gelmiş olan insanların en önemli misyonu belki bu. Belki 60 jenerasyonu gibi bir temsil değil. Onun ortanın üstü bir temsille kendini gösterme mecburiyeti var bugün. Fizyolojiniz Almanlara biraz benziyor. Şu aşamada Almanya'da kendinizi bu toplumun bir parçası olarak görebiliyor musunuz? Hiçbir zaman yaşadığım hiçbir toplumda, hiçbir devlette kendimi bir öteki olarak görmedim Ahmet Bey. Bu Rusya'da da öyle oldu, bu Türkmenistan'da da böyle oldu, Kırgızistan'da da böyle oldu, Kazakistan'da da benzer oldu. Yani bir Bukalemun gibi her bulunduğun şartın rengini almak değil. Burada temel mesele saygı, temel mesele o içinde yaşadığın toplumu algılama, anlama, o gerçekliliğini fark etme meselesi. Almanya gibi gelişmiş bir toplumda da benzer durum söz konusu. Öteki görmemenin yanı sıra birçok noktada kendimin katma değer üretecek şekilde sunabileceğim noktada gördüm. Çünkü bunu yaşarsanız, bu şekilde kabul ederseniz, o zaman o toplumla sözünü ettiğimiz tarzda bir etkileşim, pozitif etkileşim gerçekten mümkün oluyor. Ve bu karşı tarafta da hissediliyor. Bu insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sabah saat 5.30'da herkes ayakta. Otobana çıktığınızda otobanda 4 kilometre 5 kilometre asgari kuyruk olduğunu görürsünüz. Bu insanlar gerçekten çalışıyorlar. Vergilerini, emeklerinin bu karşılığını devlete veriyorlar. Bizim evet bir bavulla geldiğimizin farkındalar. Ve dolayısıyla bu süre içerisinde bizim kiramızı ödediler belki. Belki sigortamızı, sağlık sigortalarımızı ödediler. Belki maişetimizi giderebileceğimiz miktarda katkıda da bulundu. Ama ben bunu çok kısa bir süre için şey yaptım, değerlendirdim. Bu bir vefa gerektiriyor bence. Almanların size karşı göstermiş olduğu bu hüsnü kabul ve yardım karşısında böyle bir vefa duygunuz var. Ve burada bir şeyler yapmak istiyorsunuz, başarılı oluyorsunuz da, daha da başarılı olursunuz umarım. Peki sizi sonuçta büyüten bir de Türkiye var. Evet. Dolayısıyla onun da sizin üzerinizde büyük bir emeği var. Bir gün tekrar Türkiye'ye dönmek ister misiniz? O topluma faydalı olma noktasında projeleriniz olur mu? O birikimi Türkiye'de bir şekilde sıfırladık. Şu an Türkiye'de beni bağlayacak iş yönüyle bir şey yok. Almanya'ya gösterdiğimiz vefayı anavatan Türkiye'ye göstermeyecek değiliz. O da mümkün derecede hep var olacak. Belki pergelin bacağı Almanya olacak ama diğer çizen tarafı dünyanın ihtiyaç duyan her noktası olacak. Buradaki özel iltimas belki Türkiye olacak her zaman. Hayatınızda çok dolaşmışsınız, birçok göç var.
Bu kadar göçün olduğu bir hayat size neyi öğretti desem ne dersiniz? Ben Antalya Aksakiliyim. Bir tarafımız yörük, yani aslımız yörük, yörük diyelim. Yörük demek zaten gezen demek, yani dolaşan demek. Belki de onun da bir hikmetidir. Türkiye'nin etrafındaki 2500 kilometrelik bir çapı, Afrika hariç hemen hemen her tarafını dolaşmış birisiyim. Farklı farklı coğrafyalarda, farklı farklı ülkelerde, farklı farklı şehirlerde hane sıcaklığını yaşadığım 26. ev bugün Almanya'da yaşadığım ev. Benim için inanılmaz bir tecrübe, inanılmaz bir zenginlik. Elde ettiğim tecrübeyle Türk gibi düşünebilmenin yanı sıra bir Kafkasyalı gibi de düşünebiliyorum. Bir Orta Asyalı kardeşlerimiz gibi de düşünebiliyorum. Bak, hayata öyle de bakabiliyorum. Balkanlardaki komşularımız gibi de bakabiliyorum, değerlendirebiliyorum. Bir Rus gibi de değerlendirebiliyorum. Nasıl algılamam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini de anlayabiliyorum. Aynı şekilde bir İngiliz'in, bir Alman'ın nasıl değerlendirdiğini, nasıl baktığını, nasıl anlamak istediğini, anlatmak istediğini anlayabiliyorum. Bu benim belki bu süre içerisinde elde ettiğim en önemli kültürel miras diyebilirim. Evimin balkonuna çıktığımda karşı karşıya kaldığım manzara bana Allah'ın inanılmaz bir lütfu. Bu bir ikram, bu da ayrıca bir ikram. Herkese sorduğum bir soru var, size de sormak istiyorum. Herkesin görebileceği bir yerde bir şey yazmak isteseydiniz veya herkesin duyacağı bir yerden seslenmek durumu olmuş olsaydı ne demek isterdiniz veya ne yazmak isterdiniz? Gayret, sebat ve ümit. Bunlar önemli, benim için önemli kelimeler. Ve anlamları da çok kıymetli kelimeler. Bu üç şeyi olabildiğince herkesin görebileceği yere yazmak, not etmek isterdim ve dikkat çekmek isterdim. Ben de size bakınca gördüğüm bir şey var. Onu da dördüncüsü olarak eğer uygun görürseniz ekleyebiliriz. Cesaret. Teşekkürler, olur. Sohbet güzel gidiyor ama programımızın da sonuna gelmiş olduk. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Ahmet Bey, şöyle söyleyeyim, tamamlamış olalım. Bizim iki şirketimiz var. Birisi Phoenix, diğeri Anka. Her ikisi de aslında özü itibariyle bir. Ne demek bu? Küllerinden yeniden doğan zümrüdü anka kuşu. Bu sebeple ben bu iki ismi de denk gele koymadım. Yani biz ailecek bu isimleri bilerek koyduk. Dostlarıma tavsiyem, dostlarıma sesleneceğim son sözüm şu olabilir: ümitsiz olmayın, ümit var olun. Yarın her şeyle çok daha güzel olacak.